Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu güzel çantayı yapacağız. Gerçekten böyle insanın baktıkça içinin açıldığı tam yazlık, her şeye yakışacak, her şeyle rahatça takabileceğiniz şahane bir burslu çantayla geldim. Öyle bir çanta yaptık ki bunu ister burslu kullanın, ister burssuz kullanın, isterseniz bununla telefon çantası yapın. Harika bir örnek, harika bir model. Eminim bu yaza damgasını vuracak modellerden biri olacak bu çantada. Tasarımı tamamen bana aittir. Lütfen videosunu çekmeyiniz, çoğaltmayınız. Tek ricam budur. Hala kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olursanız da çok mutlu olurum. Biliyorsunuz abonelikler tamamen ücretsiz. Haydi gelelim çantamızın detaylarına. Neler var bu çantada? Neler kullandık? Nelere ihtiyacımız var? Evet, ben bu çantada gördüğünüz üzere tam 14 tane renk kullandım. Ana zeminde kullandığım renk kese kağıdı rengimiz. Onun dışında böyle açık soft tonlarda çok güzel renklerle böyle güzel bir geçiş sağladığımı düşünüyorum. Tabi burada tercih size bağlı. Yani bu renk geçişini siz dilerseniz tek bir renkle, dilerseniz 3 renk, 5 renk neyse istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben bir rengi bir daha kullanmadım. Her renk, her sırada farklı bir renk kullandım. Gerçekten bakmalara doyamadım diyebilirim bu çantayı. En olarak 30 santim açık hali, yani ilk bursu takmadan önceki açık hali 30 santim çantamızın, boyu da 18 santim olacak şekilde ördüm. Şöyle hemen göstermek istiyorum. 20 santimlik ahşap burs kullandım. Çok büyük bir çanta değil ama şöyle söyleyeyim, yani çok rahat suyunuzu, telefonunuzu, cüzdanınızı, her şeyinizi koyabileceğiniz büyüklükte bir çanta. Şöyle göstereyim, bakın. Hani istediğiniz, ihtiyacınız olan her şeyi de yanınıza alabileceğiniz şekilde. Şöyle bir yine iç cebimiz var. Görüyorsunuz. Bu şekilde yine dakketen kumaşla astarını çalıştık. Bakın tam kalıp. Görüyorsunuz değil mi astarı? Tabanlar tam oturuyor. Her şeyle son derece muntazam bir astar çalışması. Astar linkini yine açıklamalar bölümüne ekleyeceğim. Oradan ulaşabilirsiniz. Normal klasik bir torba astar aslında. Bursa takmadan önce astarı mutlaka dikiyoruz. Sonrasında bursu çantaya takıyoruz. Gerçekten şunu baştan söylemek istiyorum sizlere. Hani sonra Meltem Hanım ben yapamadım, İşte bu nasıl video demeyin. Gerçekten çok zor taktım bursa. Şimdi örneğimiz sepet örgüsü gibi. Yani oldukça kalın. Rafya ile örseniz bu kadar kalın, sert olmaz ama kağıt ip olduğu için çantamız oldukça tok bir yapıya sahip. Bundan dolayı da bursun içine takarken çok zorlandım. Bunu baştan söyleyeyim. Yani eğer ki ahşap bursa takacaksanız buna hazırlıklı olun. Ancak ahşap burs değil de normal klasik gizli burslarla takarsanız çok rahat çalışabilirsiniz. Onda herhangi hiçbir sıkıntı yok. Bunda sarma yöntemini kullanmanızı tavsiye ederim. Normal örme bu modele uygun değil. Zaten bursunuzu kapatamazsınız. Onu söyleyeyim baştan. O yüzden eğer ahşap bursa takacaksanız çok uğraşacaksınız. Onu baştan söyleyeyim. Ama gizli bursa takacaksanız da ip sarma yöntemini kullanmanızı tavsiye ediyorum. Evet, zorla da olsa ben taktım. En son finalde de söylüyorum ama bu çanta çok sert olduğu için kalıp olarak haliyle burayı takıyorsunuz, orayı takarken diğer taraf çıkıyor. O yüzden bir taraftan takıp sıkıştırdıkça vidasını geçire geçire giderseniz çok daha rahat edersiniz. Çünkü diğer türlü çok zorlanıyor. Önce şu iki taneyi halledin. Sonra şu iki taneyi halledin. Sonra şu köşeleri halledin. Sonrasında ortaları zaten bir şekilde artık yaparsınız. Dediğim gibi zahmetli, zor ama çok güzel. Yani sonuç değdi mi derseniz o kadar uğraşmanıza, evet değdi. Gerçekten hani anında kapıldı diyebilirim bu çantam için. Çok örneğiyle, duruşuyla, rengiyle, her şeyle. Biliyorsunuz ahşap bursları ister istemez belli bir ağırlığı var. Hiçbir şekilde çökme yapmayacak. Yani istediğiniz kadar bakın bastırın, inmiyor çanta aşağıya. Kalıp gibi bir formu var. Ben çok sevdim. Umarım siz de çok beğenmişsinizdir. Haydi hazırsanız o zaman hemen bu güzel örneği, bu güzel çantayı örmeye başlayalım. Gördüğünüz gibi yine her zamanki gibi dikdörtgen bir taban hazırladım. Bu tabanımı 25 zincirle başladım. 25 zincirle, yani 24 artı 1. 25 zincirle başladım. Ve
3, 6, bakın 3, 6, 9, 10. Burada da aynı şekilde 9, 10. 10 sıra ördüm. Hemen genişliğini, enini boyunu vereyim. Burslu bir çanta yapıyoruz. Bakın 25 santim. Şöyle 12. Yani 25'e 12 klasik bir hazır taban gibi bir taban hazırladık. Şimdi burada köşede bitirdim. Hemen artık burada ipimi keseceğim. Çünkü örneğe buradan başlamayacağım. Bu şekilde keselim. İlmeğimi çıkarttım. Şimdi bakın burada şöyle bir durum söz konusu. Eğer ki sayıyla işiniz varsa, sayı önemliyse sizin için, o zaman bu yanındakini atlayın. Ama benim için şu an sayı önemli değil. Köşenin çok fazla kasmasına gerek yok. O yüzden şöyle hemen yanındaki ilmekten girdim. İpin çıktığı, bakın ilk başlangıçta ip buradan çıkıyordu zaten. Oradan geri gidiyorum ama bakın tek girmiyorum. Şöyle ikisinden birden giriyorum ve ipimi arkaya çekiyorum. Evet, bu şekilde bakın buraya bir ilmek oluşturmuş olduk. Şimdi alta geliyorum. Şöyle sık iğnelerimin arasından ipimi çekiyorum ve bu şekilde arkaya hiç düğüm yapmadan ipimi gizlemiş oluyorum. Biliyorsunuz ben her zaman tabanı bitiriyorum. Sıfırdan yeniden başlıyorum. Şimdi burada artık örneği kurmamız için bir sıra normal sık iğne örmemiz gerekiyor. Ama bunu arka lobdan öreceğiz ki bir taban hattı oluşturabilelim. Şununla ilgili çok hani elimizdeki ipleri değerlendirebileceğimiz bu renkli iplerden elimizde çok var. Bunlarla ilgili bir çanta yapsak demiştiniz. Dedim öyle bir çanta yapalım ki hem böyle renkler çok bağırmasın, renkler böyle araya girsin ama aslında ana temada da yine hasır bir çanta olsun. Çünkü hasırdan vazgeçemiyoruz biliyorsunuz, her zaman hasır tercih oluyor. Ama bu çantada öyle bir durum olacak ki hem hasır bir çanta elde etmiş olacağız ama aynı zamanda her kıyafetinize uyabilecek, içinde her renkten barındıran da bir çanta yapmış olacağız burada. Hemen bakın şöyle görüyorsunuz. Bu arada tığım 3,5 milim. 3,5 milimlik tığ kullanıyorum. Şöyle orta hattan geliyorum. Arka lobdan girdim bakın. Buradan giriyorum. İpimi alttan çektim. Buraya bir ilmek çıkarttım. Ve bu şekilde bu benim bir sık iğnem yerine geçmiş oluyor. Hemen yanından devam ediyorum. Giderken de bu ipi içinden gizliyorum. Aynı zamanda yok etmiş oluyorum. Sık iğnemizin püf noktasından da bahsedelim. Tığımdaki ilmek her zaman sıkı. Bunu hiçbir zaman gevşetmiyorum. Çektim. Şimdi bunu bu şekildeyken hemen çekerseniz tam bir V görüntü elde edemezsiniz. O yüzden şu ilmeği birazcık uzatıyoruz. Çok değil, biraz. Tam bu, bakın bunu da onun üzerine kapattığımızda tam bir V elde etmiş oluyoruz bu şekilde. Tepe ilmekleriniz, şu tepe ilmeklerinizin sıkılığı bu ilmekle alakalı. Yani şu tığınızdaki ilk ilmekle alakalı. O yüzden bu gergin olursa şu ipiniz her zaman için bu da gevşemez. Bakın. Şu şekilde genelde sık iğneleri hep gördüğüm baş parmakla örüyorsunuz. Yani bunu baş parmakla böyle çıkarttırıyorsunuz. Bu şekilde yaptığınız zaman sık iğnelerinizin ister istemez şu ilmek büyüyor ve sık iğne görüntüsü birazcık bozuluyor. Şu an elimdeki tığ kullanış şeklime dikkat ederseniz bakın hiçbir şekilde parmağımla değil, tığ ile örüyorum. Yani şunu çekerken bakın tığımı kaldırıyorum
Bu şekilde. Böylece ne oluyor biliyor musunuz? Elim ipe aslında hiç değmiyor benim. Yani sadece şu parmağımı sardığım, buraya elim, hani ipe değdiğim nokta burası. Onun dışında tığ, sadece bakın tığ hareketiyle, tığ kullanaraktan sık iğnelerimi yapıyorum. Böylece hiçbir şekilde parmaklarım tahriş olmamış oluyor. Şimdi buraya bir tane daha yapıyorum. Bakın buraya bir arttırma yapıyorum böylece. Şu tam köşe noktasına 2 tane yaptım. Geldim yanındakinden devam ediyorum. Şu arka loba battığımız için şuralar sanki böyle delik olacakmış gibi geliyor. Ama bakın o sonra düzeliyor. O ilk çekerken açılır. Sonrasında herhangi bir şekilde bakın bir delik söz konusu değil. Hemen dilerseniz sıra sonuna kadar geleyim. Normal sık iğnelerimizi örelim. Burada tekrar söylüyorum. Şu üçlünün tam orta noktasına 2 tane. Şu üçlünün orta noktasına 2 tane. Yine bu üçlünün orta noktasına 2 tane batıyoruz. Böylece köşelerde birer ilmek arttırmış oluyoruz. Toplamda 4 tane arttırma yapmış oluyoruz böylece. Sıra başına kadar gelelim. Sıra başından sonra artık örneğimizi koymaya başlayacağız. Evet, şimdi geldik. Döndük. Bakın son ilmeğin içindeyim. Bu durumdayken şimdi yeni ip takacağım. Ne ile başlasam? Şurada en önde hemen fuşya ile başlayayım. Şu detayı da vermiş olayım. Kağıt ipler, burgulu ipler olduğu için içinden alabilirsiniz. Yani içinden ördüğünüzde çok sıkıntı olmaz. Ama rafya kullanıyorsanız rafyayı asla içinden çekip kullanmamanız gerekiyor. İpiniz sürekli bükülür, örgünüz güzel olmaz. O yüzden rafya kullanacaksanız mutlaka dışından kullanmanızı tavsiye ederim. Bakın şu şekildeyken bırakıyorum, ikiliyken ve hemen bu ipi takıyorum. Sonrasında şimdi bu da bir sık iğnemizde, bu da bir sık iğnemizde. Görüyorsunuz, birinci değil ikinci sık iğnenin tam altına giriyorum. Uzatıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Bunu daha sonra sıkıştıracağım buraya. Sonrasında geri dönüyorum. Bir önceki sık iğnenin, yani tabii bu bizim biraz şeydi, zincirimsi bir sık iğnemizdi. Hemen onun tepesine giriyorum. Bakın yine ipimi uzatıyorum. Biraz ilmeklerim sıkı ve bu şekilde bir nevi bir çarpı yapmış oluyoruz. Şimdi burada daha net anlayacaksınız. Bakın 1 2 ikinci ilmeğin altına giriyorum. Uzattım. Sık iğnemi yaptım. Sonra şu görmüş olduğunuz arada bıraktığım ilmeğin tepesine giriyorum. Bir tane de buraya sık iğne yapıyorum. Şimdi hep bu şekilde gideceğiz. 1 2 ikincinin altına girdim. Atladığımın normal tepesine giriyorum. Şunu da göstereyim. Şimdi bu ipi, şu iki ipi birbirine şöyle bağlıyorum. Eğer ki siz astar yapmayacaksanız, şimdi ben astar yaptığım için mutlaka içinden yürütmekle uğraşmayacağım. Ama siz eğer astar yapmayacaksanız, astarsız kullanacaksanız mutlaka bu iplerinizi içinden arkada içinden yürütün. Çantanızın içi temiz olsun, temiz kalsın. Şimdi ilk sırada arttırma yaptığımız için burada herhangi bir arttırma yapmayacağız. Bakın 1 2 ikincinin altı, atladığım sık iğneye geri dönüyorum. Girdim ve döndüm. Bakın şu önemli. Tabanın yüzü, bakın dışta kalan kısım burası. Aynı şekilde örneğin bazen yanlışlıkla tersine örülebiliyor. Bakın 1 2 ikincinin altına giriyoruz. Uzatıyoruz. Dikkat edin buna. Uzattık. Atladığım sık iğnenin tepesine giriyoruz.
Bakın devam edelim şimdi. 1 2 ikincinin altına atladığım, şurada bakın bir ilmek var. Şöyle göstereyim. Şu tam şurada. Onun tepesine giriyorum. Geldik şimdi buraya. Şimdi bu şurada şu sizi yanıltmasın. Bu köşeydi. Burada 2 tane vardı. Yani biz bunun için yaptık altını. Bu değil. Şimdi sıradaki ikilimiz bu. Bu ikili de bir ikincinin altına, sonra atladığım sık iğnenin tepesine. Mantık bu. Bu şekilde. Şimdi sıra sonuna kadar gelelim. Tekrar söylüyorum, hasır ipi koparmıyoruz. Hasır ip hep kullanılacak. O yüzden her sıra bitiminde renk değiştireceğimiz için renklerimizi koparacağız. Ama hasır rengi hiç koparmayacağız. Bu şekilde devam edeceğiz. Gerçekten çok zevkli. Bakın 1 2 ikincinin altına girdim. Son kez gösteriyorum. Bunu uzatmayı unutmayın. Uzatmazsanız kasma yapar. Atladığım sık iğnenin tepesine. Hemen sıra sonuna kadar örüp geliyorum. Evet, geldik sıra sonuna. Bakın çarpı uzunluğunu yaptım. Şimdi kısasını yaptım ve burada bırakıyorum. Hemen nereye geçtim? Hasıra geçtim. Şimdi hasır iple devam edeceğim. Spiral olarak gidiyoruz bakın dediğim gibi. Şimdi görmüş olduğunuz artık bir sonraki batacağımız nokta şu kısa bacakların olduğu yerler. Yani şimdi biz buradayız ya. Bunun bakın şu bir sonraki kısmına geçiyorum. Şu kısa bacağın battığı yer görüyorsunuz. Buraya giriyorum. Şimdi buraya uzun bacağımızı yapıyoruz. Yaptık. Şimdi şu atlamış olduğum şuradaki küçük tepe var ya. Yani şuradan şunun üzerinden daha rahat gösteririm. Bir sonraki battığımızda kısa bacağın battığı yere batıyoruz ya. Sonra döndüğümüzde şu ikilinin şurada görmüş olduğunuz ilk tepesine batıyoruz. Yani burada neresi oluyor? Şurası. Şu ilk pembe ilmek. Evet, bu şekilde. Şimdi ikinciyi yapıyorum. Bakın yine kısa bacağın battığı yer. Aynı yere giriyorum. Uzattım. Şimdi şu görmüş olduğunuz alttaki pembenin ilk tepeye, bakın bu ikinci tepe, bu ilk tepe. Şu birinci tepeye giriyorum. Örnek görüyorsunuz. Ne oldu? Şöyle sanki altlarda küçük T'ler olarak kaldı. Üstleri yok oldu. Böylece aslında renk de boğmamış oluyor. Yani bakın ne kadar baskın duruyor şu anda. Ama üzerine bunu yaptığımızda altta sadece şu pembe detaylar kalmış olacak. Tekrar gösteriyorum bakın. Şimdi sıradaki bu. Bunun tepesini yapıyoruz şu anda. Ne yapıyorum? Bir sonraki örnekteki kısa bacağın battığı yere giriyorum. Önce uzun bacağımı yaptım. Sonra şu altımdaki kalan pembenin iki tane tepesi var, bakın görüyorsunuz. Sonraki değil, önceki tepesi. İlk tepesine batıyorum. Tekrar gösteriyorum. Girdim. Sonra önceki tepe. Görüyorsunuz. Altımdakinin iki tepesi var. Şöyle iğneyle tekrar gösteriyorum. Bakın pembenin. Bir bu var, bir bu var. Ben ilkine giriyorum. Birinci tepeye giriyorum.
Bu şekilde. Bir sonraki sıra, şimdi şurada arada pembeler görüyorsunuz ya. Bir sonraki sırada başka bir renge geçtiğimizde onda da buralara batacağımız için gene artık o pembeler tamamen kapanıyor. Yani sadece gördüğünüz üzere şu alttaki şu kısım kalmış oluyor. Şuradan daha net bir şekilde gösterebilirim. Bakın sadece şunlar kalıyor. Üsttekiler artık gidiyor. Son derece güzel, şık bir model yapıyoruz. Anlaşıldı diye umuyorum. Son bir kez daha gösteriyorum. Bakın. Şimdi bunun tepesini yapıyoruz. Bir sonraki kısa bacağın battığı yere girdim. Uzattım. Sonrasında bakın zaten kendini gösteriyor. Şurada altımdaki pembenin iki tepesi var. Şu ilkine giriyorum. İlk tepeye giriyorum. Dilerseniz hemen dönüp geleyim. Bir diğer rengimize geçelim. Evet, şimdi sıradaki ipimize geçiyoruz. Yine son yaptım, bakın. 2 tığımda kaldı. Bu aşamadayken ip değiştiriyorum. Bu şekilde. Şimdi yeşille, yani böyle nasıl diyeyim, su yeşili gibi bir renk var elimde. Cam göbeği yeşili de deniyor. Hemen bakın, şimdi buradan sonra aynı örnekle devam ediyoruz. Spiral yapmamızın sebebi bu örnekte ek yerinin belli olmaması. Çünkü eğer spiral yapmazsak sürekli kayıyor ve ek yeri belli oluyor. O yüzden spiral çalışıyoruz bu çantada. Yine bakın, şimdi bunun tepesini yapıyorum ya, şunu. Hemen bir sonrakinin kısa bacağın battığı yere giriyorum, bakın gene. Sonra bu ikilinin alttaki örneğin şimdi burada daha net göreceksiniz. Bakın, bir sonraki bacağın battığı yere giriyorum. Uzattım. Hemen burada arkadakiyim. Bakın şöyle daha net bir şekilde şuradan da görebilirsiniz. Şu şekilde. Arada girdim. Uzattım ve çektim. Tekrar gösteriyorum. Bakın, kısa bacağın olduğu yere girdim. Şimdi arada şurada 2 taneyi görüyorsunuz. 1, 2. İlkine, birinciye giriyorum. Kısa bacağın battığı yere girdim. Sonra arada 2 taneden ilkine. Aslında o ilki dediğim yerde bir alt sıradaki uzun bacağın tepesi olmuş oluyor. Evet. Şimdi mantık artık anlaşıldı diye düşünüyorum. Renkler size kalmış tamamen. Ben bu şekilde elime alıyorum. Hani o an hangi rengi koymak istiyorsam, açıkçası renk uyumuna birazcık dikkat ederekten onu yapıyorum. Elimde çok renk var. Hepsini kullanabilir miyim, yeter mi yetmez mi bilmiyorum. Ancak sonuçta bir burslu çanta yapıyoruz. Yani ortalama 18 santim falan öreceğiz. Tabii duruma bakıyoruz her zaman için. Her çanta bir değil, unutmayın. Yani burslarda genelde 18 öreriz ama bazen oluyor 20-21 örüyoruz. Hani o örnekle alakalı, tombikliğiyle alakalı. Şimdi bakın, taban bir kavislenme var burada, görüyorsunuz. Aslında örnek kastiği için değil. Burada yapmanız gereken şey şu. Çok atlayarak batıyoruz ya. Şu sıra sonlarına geldiğinizde, özellikle her sırayı yaptınız. Mesela hasırı yaptınız, hasırdan sonra. İşte pembeyi yaptınız, pembeden sonra. Maviyi yaptınız, maviden sonra. Her sıranın sonunda mutlaka
esnetmenizi yapın. Çünkü el ütüsü çok önemli. Bu tarz böyle tepelere batmayıp da böyle gövdelere girip çıktığımız örneklerde ip çok, çünkü çift kat oluyor. Çift katlaştığı için, böyle kalınlaştığı için de ister istemez bu şekilde sanki kasıyormuş gibi bir görüntü oluşuyor. Aslında öyle bir şey yok. Bakın ilmek tepelerimizin genişliği çok farklı değil. Bundan kaynaklı böyle görüyorsunuz. Mutlaka sıra sonlarında el ütüsüyle şu ilmeklerinizi açtırmayı unutmayın. Kasma yaşanmasın. Bunu şimdi burada bırakıyorum. Bunu bununla bağlamayacağım. Şu görmüş olduğunuz rengi bitirip geldiğimde iki ipi birbirine o zaman bağlayacağım. Mesela burada pembeyle pembeyi bağladım. Burada işte yeşile yeşili bağlayacağım. O şekilde bu ipi de direkt yukarı kaldırıp örmeye devam edebilirsiniz. Örnek bu şekilde. Tekrar şöyle göstermek istiyorum. Renkleri koydukça aralarda bu şekilde rengarenk bir görüntü olacak. Bunu denemek için, yani örneği denemek için yaparken dedim ki küçük bir cüzdan yapayım bu şekilde ben de. Görüyorsunuz. Şöyle kapaklı küçük bir cüzdan yaptım. Daha sonra buna ya çıt çıt takacağım ya düğme takacağım, ama bir şey yapacağım. Şöyle küçük tatlış bir cüzdan oldu. Bu şekilde. Bakar mısınız nasıl güzel görünüyor? Evet. Vallahi harika oldu diyebilirim. Gerçekten bayıldım. Renkler efsane güzel oldu. Hiç koyu renk koymadım. Sadece en altta en koyu koyduğum renk fuşya pembe. O da en altta kaldığı için rahatsızlık vermedi. Onun dışında hep soft renkler kullanmaya çalıştım. Çünkü bu tarz böyle renk geçişli çantalarda mutlaka ve mutlaka şuna dikkat etmemiz lazım. Aralara eğer birer sırada olsa böyle sert renkler atarsanız bütün odak, ilgi onun üzerine toplanacaktır. O ahenk bozulacaktır. Yani bu tarz renkleri kullanacaksanız finalde ve en tabanda kullanmanızı tavsiye ederim. Bakın görüyorsunuz, içinden ekleye ekleye hani iplerimizi geldik. Nerede başlamıştık? Tam taban yan ortada başlamıştık. Bakın kaya kaya nereye kadar geldik? Yani tam ön şöyle köşeye kadar geldik. Yan ortadan şöyle köşeye kadar. Şimdi buradan sonra bir sıra normal sık iğne dolaşacağım. Bu sık iğneyi ne için dolaşıyorum derseniz, bakın şöyle bir ahşap bursa takacağım bu çantayı. Şuraya içeriye bu örneği birazcık biliyorsunuz böyle sıkıştırmamız gerekiyor. Bu örneği bir sıra sık iğne koyacağım ki sık iğneyi buraya içine yerleştirmemiz daha kolay olacak. Hemen aldım. Bakın en son yaptığım bu. Görüyorsunuz. Sonuncuyu da yapmışım. Buradan sonra aynen artık tepeler biliyorsunuz 2-2 idi. Normal sık iğne yaparak yoluma devam edeceğim. Bu ördüğüm en son sıra zaten gözükmeyecek. Bakın görüyorsunuz, tepe hep sıkı. Tığımdaki ilmeği hiç gevşetmiyorum. İlmeklerimi tığımı hareket ettirerek çıkartıyorum. Parmağımla çıkartmıyorum ilmeği. Bakın tığımı döndürerek, bu sayede tepelerim hiç bozulmuyor. Görüyorsunuz, sık iğnelerim gayet düzgün, muntazam bir şekilde olmuş oluyor. Şimdi böyle sıra sonuna kadar geleceğiz. Geldikten sonra artık bitireceğiz çantamızın bu kısmını ve bursa geçireceğiz. Bursa geçirmeden önce ben astarını halledeceğim. Çünkü sonradan içinden elinle dikmek çok daha zor oluyor. Ben ondan dolayı şimdi bu çantayı bu şekilde astarlayacağım. Nereden astarlayacağım? Şu sık iğneyi almayacağım. Sık iğnenin altında bakın en son yaptığım hasır sırasından astarlayacağım. Astarlama videosunu açıklamalar bölümüne koyacağım linkini. Oradan tıklayarak yapımına ulaşabilirsiniz. Evet, hemen dediğim aşamaları halledip geliyorum. Evet, çantamızı bitirdik.
Öncelikle hepinizden çok özür diliyorum. Yani bursu takarken gösteremediğim için çok üzgünüm. Ancak biliyorsunuz ben çantaları yaparken öncesinde yapıp sonrasında video çekmiyorum. Yani sizle beraber, ben de video ile beraber örüyorum. Bu deneyimi sizlerle beraber yaşamış oluyorum. Şöyle bir durum yaşadım. Bu biliyorsunuz, şöyle göstereyim hemen. Demiştim size, hatırlarsanız en son astarımı yapacağım diye. Bakın, bir sık iğnenin altından hemen astarımı makineyle diktim. Çalıştım. Şimdi buraya kadar bir sıkıntı yoktu. Ancak örgümüz, ördüğünüz zaman siz de göreceksiniz, sepet gibi. Yani o kadar tok bir örgüsü var ki kalıp gibi duran bir örgü. Haliyle bunu bursun içine takarken o kadar zorlandım ki. Yani video çok kötü oldu, çekemedim. Yani kanter içinde kaldım diyebilirim. Herhalde 1 saat bunun içine tepiştirmek uğraştım. O yüzden öncelikle bu kısmını gösteremediğim için çok üzgünüm sizlere. Ama nasıl taktığımı anlatacağım. Bence bu, eğer ki kağıt iple yapacaksanız bu örneği, sanki dediğim gibi evet çok güzel oldu ahşap bursla. Ama gizli bursla yapmak çok daha kolay. Ama yok, ben de ahşap burs takacağım derseniz dediğim gibi birazcık zorlanacaksınız. Onu baştan söyleyeyim. Şimdi nasıl yaptım hemen anlatmak istiyorum. İlk olarak çantamızın yan noktalarını belirledim. Burada önemli olan bir püf noktası var. Hatırlarsanız demiştim ki size, örnek kayıyor. Yani siz birleşim yerini baz almayacaksınız. Çantayı şöyle güzelce koydunuz. Şöyle elinizle düzeltip tam düzgün bir şekilde yan nasıl duruyorsa yan ortalarını belirliyoruz ve işaret takıyoruz oralarına. Sonrasında o işareti taktıktan sonra zaten ben astarı ona göre diktiğim için, bakın yan dikişler tam zaten oraya denk geldiği için, sonra o bölgelerine şu tam bu araya denk gelecek şekilde ayarlıyorum. Şimdi çok fazla şey kullandım. Hemen göstermek istiyorum size. Nelerle ittim. Şöyle şu şekilde bu manikür pedikür için kullanılan bir şey vardı elimde. Şöyle törpü. Özellikle şu törpünün arka tarafıyla şu şekilde çantanın içine ittire bunu takmaya çalışıyorsunuz. Şimdi bunu nasıl yapmanızı tavsiye ediyorum. Hemen onu söyleyeceğim size. Öncelikle ne yaptım? Şu 2 tanesini güzelce sokuşturduktan sonra hemen bunların vidalarını geçirdim. Yoksa çok sert olduğu için diğer tarafı takmaya çalışırken tekrar çıkıyor. Sonra döndüm. Aynı şekilde bunu, şu kısımlarını şöyle güzelce içine ittim. Bakın şöyle ittirdim şöyle güzelce. Sonra hemen şu 2 tanesini taktım. Devam ettim sonrasında. Şu köşeleri olabildiğince güzelce taktım. Hemen onların vidalarını geçirdim. Yani öyle bir şey ki yaptıkça vidalayın. Yoksa aksi halde bu çantada ne yazık ki yapmak çok zor. Çünkü çok sert. Oradan siz onu sıkıştırırken diğer taraftan ne yazık ki örgü geri çıkıyor. Her bir yeri sokuşturduktan sonra hemen vidasını takın. Bu sayede çok büyük zorluklar altında da olsa bursumu yerleştirmeyi başardım. Dilerseniz bakın bu şekilde normal zincir askıda takabilirsiniz bu çantada. Şöyle görüyorsunuz, bir adet iş cebimiz var. Yatay ceptir. Geniştir oldukça. Hemen şöyle bir döndürüp bakalım. Çok minimalist, çok güzel, çok şık bir çanta oldu. Şunu da söyleyeyim. Tabanın altına dilerseniz içten keçe koyabilirsiniz. Kanvas koyabilirsiniz. Evalar var biliyorsunuz. Eva koyabilirsiniz. Yapışkanlıları varsa direkt içine yapıştırabilirsiniz. Tabanınızın daha tok durması için alttan bir uygulama yapabilirsiniz. Dediğim gibi ben ihtiyaç duymadım. Örgüm sıkı, ipim kalın olduğu için. Ama siz dilerseniz yapabilirsiniz diyorum. Tekrar ölçüsünü hatırlatıyorum. 30 santim eni vardı. Boy olarak 18 santim örmüştük bu çantamızı. Bursumuz 20 santimlik burs. Onu hemen hatırlatıyorum. Eğer siz daha büyük bir bursa yapmak istiyorsanız o zaman tabanınızı biraz daha büyütebilirsiniz. Ya da ilk sıranızda daha fazla arttırma yapabilirsiniz bu çantayı yapmak için. Renk geçişleriyle, tarzıyla,
Gerçekten son derece şahane bir çanta oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım buraya kadar benimle bu çantayı örmüşsünüzdür diyorum. Bir başka videoda daha görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.